Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Yıllardır en çok sorulan mutfak makinesi nedir diye sorsanız bir mutfak şefi, iki de makarna makinesi diyebilirim. Makarna makinesi nasıl kullanılır diye yıllar önce amatör bir video çekmiştim. Baktım hala o izleniyor. Biraz bunu profesyonelleştirmeye çalışayım dedim. Ve sizin için makarna makinesini nerelerde kullanıyoruz, ne işe yarıyor göstermek için böyle bir video hazırladım. Su böreğinden tutun renkli renkli eriştelere kadar ve İtalyan makarnalarına kadar birçok ürünü bu makarna makinesiyle çıkartabiliyorsunuz. Elbette en çok sorulan soru hangi marka diye soruyorsunuz. Açıkçası bu bir sponsorluk videosu değil. Bunu yıllar önce Essen'in mağazasından almıştım. Sanırım bir 7 sene kadar oldu. 7 senelik bir makine. Her seferinde makineyi kutusunda muhafaza ettim. Biraz böyle kutusu yıpranmış anlayacağınız üzere. Ve asla suyun altında yıkamıyorsunuz. Nasıl temizlendiğini videonun sonunda göstermeye çalışacağım. Şöyle ürünleri içinden çıkan parçaları göstermek istiyorum. Ravioli başlığı çıktı öncelikle. Daha sonra erişte başlığı çıktı. Yani fettuccine spagetti. Ve makarna makinesinin ana makinesi yani yufka açma yeri. Burada ayar düğmesi var ve görmüş olduğunuz gibi çevirme kolu. Bir tane de bu şekilde ravioliyi ayarlamak için, yufka boyutunu ayarlamak için bir bıçağı çıkıyor içinden. Şöyle bir kalın erişte, bir de ince spagetti olacak şekilde kesicisi var. Rulonun haricinde. Bir de bunu artık masaya ya da tezgaha sabitlemek üzere içinden bir sabitleme aparatı çıkıyor. Her birinin ne işe yaradığını ve nasıl hamurlarla çalıştığını göstermeye çalışacağım. Öncelikle şöyle bir temiz makineyi göstermek istedim. Elbette ki her makinenin içinden bu parçalar çıkmayabilir. Özellikle şu ravioli kısmı çıkmayabilir. Ya da bu mutfak şeflerine takılabilenler var biliyorsunuz. Onlar da adet değişik satılıyor. Şimdi size biraz İtalyan makarnalarından bahsetmem gerekirse, şimdi görüyorsunuz bu Instagram'da Reels videolarında falan sapsarı makarna yaprakları. İşte onlardan hazırlayacağız. Sadece yumurta, zeytinyağı, tuz kullanacağız. 100 gram kadar una, bir tane yumurta bir porsiyona denk geliyor. Artık ne kadar yersiniz bilemem. Şimdi taze makarna hazırlıyoruz. Sadece yumurta ile birlikte unu karıştırıyorum. Peki nasıl un? Bu semolina yani ince irmik unu, pizzalık, makarnalık un diye satılıyor. Peki Tuğba'cığım niye bu şekilde böyle bir un kullanıyorsun derseniz, bu çok mukavemetli bir undur. Kaynayan suya atıldığı zaman diriliğini korur. Makarnaların aslında kalitesini de unu belirler. Peki beyaz unla olmaz mı? Hemen gösteriyorum. Bu da beyaz unla yoğurduğum bir hamur. Beyaz unla sarı unun yani semolina'nın arasındaki farkı da göstermiş olacağım size bu videoda. Bir yumurta ile birlikte beyaz un, iki yumurta ile birlikte de semolina yoğurdum. Bir de ravioli için yoğuracağım. Bakın böyle pizzalık, makarnalık çeşitli markalarda unlar satılıyor. Ravioli gibi makarnalarda yani içinde ıslak malzeme olan makarnalarda yumurta sarısını bir tane fazla koyarlar. Ben de öyle yaptım. 2 yumurta, bir tane de yumurtanın sarısını ekledim. Ve hamuru aynı şekilde zeytinyağı ile tuzla birlikte toparladım. Oldukça sert bir hamur yoğurmanızı öneririm makarna makinesi için. Peki Tuğba'cığım, biz erişteler yapıyoruz, renkli erişteler. Onlar da nasıl yapıyoruz? Onları da anlatacağım. Şimdi makarna hamurunu 1 saat kadar dinlendirdim. Bakın bıçakla kesilecek kadar sert bir hamur. Birazcık yumuşuyor beklerken. Etrafını unladığım zaman çok daha rahat geçecektir. Makarna makinesini sabitledim tezgahıma. Birinci ayara alıyorum ve başlıyorum çevirmeye kolunu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi böyle biraz bozuk şekilde olacak. Bunu bu şekilde katlamalıyız ve hamuru içe doğru sıkıştırmalıyız. Bu sayede makarnalarınız çok daha böyle tok duracak, parçalanmayacak. Bu ilk sıkıştırma önemli. Daha sonrasında her seferinde bir ayar olacak şekilde 7. ayara kadar çıkartacağız bu inceliğini. Şimdi normalde benim makinamda 9'a kadar ayar var. Bazı makinalarda 8'e kadar ayar var. Erişte ya da fettuccine yapacağınız zaman
7. ayarı kullanmanızı size tavsiye ederim. Gayet iyi bir ayardır. 8 biraz ince kalıyor. 9 çok ince. Hatta 9'da ben su böreklik hamur yapıyorum diyebilirim. 7. ayarda yaptım. Şimdi size tekrar şöyle bir içe doğru nasıl katladığımı göstermek için ikinci hamuru hızlıca gösteriyorum. 3'e katlıyorum ve bu şekilde 1. ayarda tekrar geçiyorum. Etrafını unlayabilirsiniz. Undan yardım alabilirsiniz. Çok sert bir hamur yoğurduğumuz için gördüğünüz gibi makarna makinesine yapışma gibi bir sorun olmuyor. İlk makarna makinesini aldığım zaman böyle çok da bilgim yoktu. Biraz hamurları yumuşak yapıyormuşum. Bu aralar hep hamurlar sıkışıyordu. Eğer sizin de başınıza geldiyse hamurunuz yumuşak olduğundan ötürüdür. Keserken bu fettuccine'yi keserken mesela makarna makinesinin içinde kalmıyor. Çünkü sert bir hamur. Ama erişte hamuru biraz daha yumuşak olduğu için bu hamura nazaran o içinde kalma olasılığına karşın onu bir ya güneşte kurutursunuz ya bir tavada pişirirsiniz. Bu da beyaz unla yaptığım hamur. Her ikisi arasındaki farkı göstermek istedim. Şimdi şöyle diğer daha sert bir buğday olduğu için semolina unu, irmik unu açarken size hiç zorluk çıkarmıyor. Gayet mukavemetli bir hamur. Bakın beyaz unu görebiliyorsunuz. Açık renk olan beyaz un, çok daha koyu renkli olan semolina. Şimdi şöyle bunu en çok şöyle anlayabiliyorsunuz. Bir açarken hiç yapışma olmuyor semolina'da. Bir de haşlarken daha diri oluyor. Ama yerken de böyle biraz daha dişe geliyor. Beyaz unla da yapabilirsiniz ama seviyorsanız böyle İtalyan işi makarnalar bir tane semolina alıp aradaki farkı da görebilirsiniz ya da ikisini karıştırabilirsiniz. Şimdi ben fettuccine'yi yani erişte kısmından bizim Türkçemizle kesmeye başladım. Gayet kolay kesiliyor. Normalde bunları böyle uzun uzun çubuklar vardır. Makarna çubukları, onlara asarlar ki o şekilde işte birbirine yapışmasın diye hafif unlayabilirsiniz bu işlemi yaparken. Şimdi bunu hemen pişirmek lazım taze makarnayı. Çok saklamaya gelen bir makarna değil. Eğer buzunuzda yer varsa koyabilirsiniz ama donduktan sonra kırılma olasılığı çok yüksek. O yüzden taze makarnayı yaptığınız gibi tüketmekte fayda var. Şimdi bunları bu şekilde gördüğünüz üzere geçirdim. Bir de spagetti göstereceğim. Beyaz unlu olan farkı tencereye attığım zaman bile anlayabileceksiniz. Çeşitli farklı şekillerde göstermeye çalışıyorum. Bu manuel kolla çalışan bir makina. Bunların böyle restoran tipleri de var. Şimdi bu makinenin dediğim gibi bu bir sponsorluk ya da bir reklam videosu değil. Sizler hangi makarna makinesini kullanıyorsunuz ya da işte hangi makarna makinelerinden haberdarsınız? Birbirinize yorumlarda tavsiyede bulunabilirsiniz. Eskiden böyle umreye gidenlerden, hacca gidenlerden beklerlerdi bu makarna makinelerini, oralardan getirirlerdi. Artık internet sayesinde hemen hemen her markaya ulaşmak mümkün. Şimdi spagetti ve eriştenin size ne kadar boyutlarda kesildiğini şöyle göstermek istedim. Eriştenin boyutu tam da bu. Spagetti daha tok. O yüzden 7'de yerine 6 kalınlığında da açabilirsiniz. Böylece daha yuvarlak spagettileriniz olur yassı yerine. Bunlar da renkli renkli kestiğim erişteler, kolay kesilebilmesi için tavada alt üst bunları şöyle bir dakika kadar kuruttum. Renkli renkli olmalarının sebebi ise ıspanaklı ve pancarlı ve sade olmaları. Bu erişteleri bu fettuccine tarafından kesip elimle daha sonra istediğim uzunlukta bölüp o şekilde kışlık, Ramazanlık hazırlayabiliyorsunuz ya da bebeği olanlar için gerçekten çok güzel böyle taze, bol yumurtalı. Bu hatta sütlü de bir hamur. Buraya linkini eklerim. Oradan isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi raviolinin içini hazırlıyoruz. Hemen Türk topraklarından İtalyan topraklarına doğru geçiş hızla yaptık. Biraz soğan soteledim zeytinyağında. Biraz da içine ıspanağı koydum. Tuzunu, karabiberini, işte kırmızı biberini koyduktan sonra onu tamamen soğutup peynirle karıştıracağım. Ravioli için kesmiş olduğunuz uzunluktaki yufkalarınızı bu ravioli kesiciyle birlikte ebatını kısaltıyorsunuz. Çünkü çok daha geniş bir şekilde hamur açıyor ama ravioli daha ensiz olduğu için bıçakla bir ayar yapıyorsunuz. Soğuyan ıspanağın içine taze peynir olabilir. Onlar ricotta koyuyorlar. Lor peyniri olabilir. İşte bir peynir, taze bir lor peyniri güzel yakışır. Şimdi ravioli başlığını taktım.
İkiye katladığım hamurumu şöyle orta yerinden tutturuyorum önce ve daha sonra yaprak şeklinde açıyorum. Aralarına bu ıspanaklı peynir karışımından koyup her iki tarafa başlıyorum kolu tek tek çevirmeye. Zaten gözünüzde göreceksiniz içine aldığını. Hem ıspanaklı hem de sade lorlu olarak, peynirli olarak yaptım. Kıymalı olarak da bu şekilde yapıp mantı gibi de tüketebilirsiniz. Şimdi mantının içinde bu kadar yumurta olmadığı için bu daha makarna tadında oluyor. Onu da daha önce denemiştim. Hemen söyleyeyim. Bu ise tam bir İtalyan makarnası oluyor. Tam da bu şekilde semolina unlu, sadece yumurtalı ve içinde taze lorlu ıspanaklı bir iç harcıyla beraber bu şekilde bir ıspanaklı iç harcı, bir de sade peynirli göstereceğim. Aslında şu görmüş olduğunuz yerlerden ayrılıyor ama bu içindeki ıspanak böyle ıslak olduğu için ben çok riske atmadım. Elimdeki ruletle birlikte iz yerlerinden tek tek kestim. Çok sert bir hamur yoğurmanız işte burada işe yarıyor. Hamur böylece çok rahat kopuyor ve birbirinden rahatça ayrılıyor. Şekilleri asla bozulmuyor. Ne pişerken ne de bu ravioliden çıktıktan sonra böyle tek tek ayırabiliyorsunuz. Bunları buzlukta dondurabilirsiniz. Raviolileri ayrı ayrı dondurun. Sonra da poşetlere atın. İstediğiniz zaman çıkartıp haşlayın. Ravioli buzlukta saklamaya uygun bir makarnadır. Gelelim sade lorlu olana. Gördüğünüz gibi aynı şekilde açıyorum. 7 ya da 8 ayarında açılmış bir yufka uygun oluyor ravioli için. Şimdi görmüş olduğunuz gibi peynirleri arasına koydum. Daha önce bunu başka videolarda izlerken peyniri olduğu gibi içine doldurup ondan sonra makinenin kolunu seri halinde çevirenleri gördüm. Ben o riski almadım. Her bir boşluğa tek tek peyniri doldurdum. Peynirli raviolileri de aynı şekilde ruletle birbirinden ayıracağım. İz yerlerinden keseceğim ve onları da o şekilde hazırlayacağım. Şimdi ben size bu makarnaları yapıp bırakmayacağım. Bir de şöyle bir pişirirken sudaki direncini de göstermek istiyorum. Bir beyaz unla semolina ununun suyun içindeki halini de göstermek istiyorum. Tabaktaki halini de göstermek istiyorum. Kısa kısa göstereceğim. Bu raviolileri normalde ada çayı ve tereyağı ile birlikte tavada döndürenler de var. Az bir suda haşlayıp hemen böyle dakikalık 1 dakika kadar bir süre haşlayıp suyun yüzeyine çıktığı anda kevgirle birlikte alıp işte böyle ada çaylı tereyağında döndürenler var. Birçok tarif var aslında. Spagetti ya da fettuccineyi ben genelde tavuklu ve mantarlı yapıyorum. Daha önce kanalımda tarifini vermiştim. Kısaca yine anlatırım. Gördüğünüz gibi kaynayan bol tuzlu suda. Bol tuzlu bir su makarnanızın diriliğini koruyacaktır. Bu şekilde haşlıyoruz. Gördüğünüz gibi makarnalar hiçbir yerinden çatlamıyor, patlamıyor. Gayet güzel bir şekilde haşlanıyorlar. 1 dakika kadar haşladım. Daha sonra tabağıma alıp onu kızdırdığım tereyağıyla birlikte buluşturdum. Şöyle çatalındaki halini de size göstermek istiyorum. Hiçbir tanesi bir tanesine yapışmıyor. Ispanaklı ve peynirliyi aynı tabakta yedim. İtalyanların meşhur ravioli makarnası ıspanaklı ve peynirli olarak hazır. Gayet güzel oldular. Ellerimize sağlık diyelim. Bu makarna makinelerinin içinden çıkan bu ravioli aparatının haricinde sadece bu hani açma aparatı varsa sizde ravioliyi de birbirinin üzerine gelecek şekilde kendiniz kaşıkla koyup sonra ruletle de kesebilirsiniz. Şimdi fettuccineyi haşlıyorum. Şu arada görmüş olduğunuz açık renkli olanlar beyaz unla, sarı renkli olanlar da semolina ile birlikte yoğrulmuş makarnalar. Tavuk göğsü ve mantar tereyağında güzelce soteledim. Biraz sarımsak, kekik ve krema, mozzarella ile birlikte az haşladığım fettuccineyi de bu şekilde sosladım. Bu tarife gerçekten çocuklar bayılıyorlar. Çok lezzetli oluyor. Özellikle taze makarna zaten neye koysanız yakışıyor. Şöyle tabağa alacağım. Çatalda size diriliğini göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde birbirinden kopmuyor. Çok böyle ağızda güzel, lezzetli bir tat bırakıyor. Tazecik yapılmış bir makarnanın tadı hiçbir makarnada yok gerçekten. Ve tabağıma şöyle artistik hareketlerle aldığım fettuccine'den sonra şöyle bir çatalda size
şeklini şemalinde göstermek istiyorum. Şimdi makarna makinesini kaldıracağım. Makarna makinesiyle işim bitti. Peki o makarna makinesini nasıl kaldıracağım? Hemen kısaca onu da gösterip videomu sonlandıracağım. Renkli erişteler videosunu ve su böreğini nasıl makarna makinesiyle yaptığımı videonun sonuna ekleyeceğim. Dilerseniz kartlara tıklayarak, dilerseniz bitiş ekranındaki videolara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Böyle bir plastik fırça yardımıyla içinde kalan küçük makarna kırıntılarını ve unlarından kurtarıyorum. Asla hiçbir şekilde nemli bez dahi sürmüyorum. Ve kutusunda muhafaza ettiğiniz müddetçe hiçbir parçası hem kaybolmayacak hem de ilk günkü gibi kileriniz de sizi bekliyor olacak. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok video için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.